Çok güzel bir hikaye var burada. Şu yeşil yapraklar 3 tane farklı içilebilir çaya dönüştü. Beyaz çayımız ya da gümüş iğne. Peksi bir dokunuşu var. Bir kumaş gibi sanki. Asidite. Asiditesi. Bunun asiditesi. Asiditesi. Bunun için çok başka. Çayın mücevheri. Herkese selamlar, ben Kamer. Bugün en pahalı çay türü olan beyaz çayı göstereceğim sana. Ya da bir diğer ismiyle gümüş iğne. Yani bugün sana çayların içinde en tatlı, en meyvemsi, çiçeksi tatlara sahip olan çay türünü göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi gel beyaz çayımızı toplamaya geçelim. Peygamber devesi kozası. Peygamber devesi şuraya yavrularını bırakmış. Şu an bu kozanın içinde onlarca yavru var. Muhtemelen bir dahaki Haziran ayına kadar böyle içinde duracaklar. Acayip yalıtım malzemesi var bunda. Müthiş bir şey ya. Ne soğuk geçiriyor ne yağış geçiriyor. Müthiş. Daha önce beyaz çay toplamış olanlar bu toplayışımı görüp ya ne yapıyorsun sen ya öyle beyaz çay mı toplanır diyenler olmuştur illaki. Aslında beyaz çay böyle toplanmıyor. Onun nasıl toplandığını göstereceğim sana ama benim yaptığım şeyin amacını da söyleyeceğim. Ne kadar mantık çerçevesine yaptığımı ve buradan daha neler yapabileceğimizi de göstereceğim. Ben hep diyorum ya elimde olanı en iyi şekilde değerlendirmek diye. Şu süreci de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Onu da gel sana anlatayım. Bak bu çayın en tatlı kısmı. 2,5 ya da 3,5 yaprak en taze kısmıdır. Şu tepe daha açmamış tomurcuk ise bu beyaz çay dediğimiz ya da gümüş iğne dediğimiz kısımdır. Üstündeki parıltıyı görüyorsun değil mi? Tüyleri var. İşte bu kısmı toplaman gerekiyor ama onun da toplama yöntemleri var. Gerçekten çok hassas bir kısım. Bunu şöyle tırnağınla tam dip kısmından kopararak alman gerekiyor. Ve ezilmeyecek bir şekilde bir şeyin üzerine koyman gerekiyor. Bir tabak olabilir, bir kap olabilir bir şeyin içine. Ama sıkışmayacak ve ezilmeyecek. Poşet olmaz, kesinlikle olmaz. Hava alması gerekiyor. İşte bu kısmı toplamak gerçekten çok zor olduğu için, özellikle tarladaysan, güneşin altındaysan ben bu yöntemle yapıyorum. 2,5 yaprağı, 3,5 yaprağı topluyorum. Daha sonra da evde bunun bu tepe baş kısımlarını alıyorum. Bunu ayrı kullanıyorum. Bunu da ayrı kullanıyorum. Ya yeşil çay ya da siyah çay yapıyorum. Anladın mı? Bununla ilgili yaptığım araştırmalarda böyle toplamamın herhangi bir sakıncası olmadığını öğrendim. Artık eminim. Daha çok da denedim zaten. Ve bu yöntem hem sana zamandan tasarruf ettiriyor hem de eğer yeşil çay ya da siyah çay yapacaksan ya da çay zamanında çay toplayıp satıyorsundur. Aldığım tepe başlarını topladıktan sonra bunları ayrı satabilirsin. Geri kalanını da normal sattığın yere verip yine satabilirsin. Tarlada tek tek bunlarla böyle uğraşmak gerçekten çok zor. Bu yüzden bu yöntemle topluyorum ve sana da bunu göstermek istedim. Şimdi bu topladığım arazi kesilmiş yani yenilenmiş, budanmış arazi. Budanmış arazi ile normal arazinin arasındaki beyaz çay farkını bir göstereyim. Bak şu an görüyorsun. Burası kesilmiş, yenilenmiş çay. Burası da eski çay. Farkını görebiliyorsundur. Bak yapı olarak. Bak bunlar daha sertleşmemiş, kırmızılaşmış.
Bir dahaki sene artık sertleşmeye başlayacaklar. 2 yıl 3 yıl sonra artık normal bir çaylık gibi verim vermeye başlayacak. Devam edecek. Şimdi bak, kesilmişten alacağım beyaz çay bu. Bak. Görüyor musun? Nasıl iri, etli. Şimdi bunu alalım. Şimdi bir tane de eski çaylıktan bakalım. Şöyle bakabiliriz. İki beyaz çay arasındaki farka bak. İkisi de tüketilebilir ama bir tanesi zaman maliyet açısından daha iyi bak. Büyük olan. Diğeri daha küçük. Kuruduğu zaman daha da küçülecek. Elbette eski çaylığı da toplayabilirsin ama verim almak istiyorsan, zamandan da kazanmak istiyorsan bu kesilmişlerin tamamını toplasan senin için daha iyi, daha verimli olur. Ve kesinlikle bu beyaz çaylar tüketilebilir. Şimdi beyaz çay toplamada çok ama çok önemli bir unsur var. O da nedir? Sabahın erken saatlerinde toplayamıyorsun. Gündüz sıcakla buharlaşan o su buharı gece ani soğumayla birlikte yeryüzüne tekrardan iniyor ve sanki yağmur yağmış gibi oluyor. İşte beyaz çayı toplamanın zorluğundan biri de bu. O çise kalkana kadar beklemen gerekiyor. Peki çisede toplarsak ne olur? Topladığın yaprağın üzerine su damlacıkları olur. Ve bu su damlacıklarıyla alıp toplarsan ve soldurma işlemine koyarsan o süreçte bakteri üreyecektir. Ve bakteri üremesiyle birlikte tat bozulması, hatta yaprakta küflenmeye kadar da gidebilir yaptığın döneme bağlı olarak. Bunu alayım, kurutayım, bir şeylerle temizleyeyim dersen de bu sefer yaprağa hasar verme durumum var. Beyaz çayda da hasar görmemiş yapraklar çok önemli. O yüzden sana tavsiyem çisenin tamamen kalktığı saatlerde gidip beyaz çayını toplaman. Ve en basit yöntemi de sana gösteriyorum zaten. Aynen böyle toplayacaksın. Daha önce içtiğimiz siyah çayı ve yeşil çayın nasıl yapıldığını da göstermiştim. Eğer böyle toplarsan diğerlerini yapmak için de bir sebebin olacak. Sen de bu süreci deneyimleyerek tecrübe edersin. Şu anda 4. sürgündeyiz ve 4. sürgün tat olarak en böyle burukluğu az, en böyle tatlı notaların olduğu bir sürgündür. Bu sürgünün aroması daha tatlı oluyor. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Bu yaprakla tepesinin arasındaki fark nedir? Bir tat farkı var elbette. Yukarıdaki tomurcuğu ısırdığında aldığın aroma biraz daha böyle tatlı notalar. Burukluk azdır mesela, acılık azdır. Ancak şu açmış yaprakları tükettiğin zaman, ki bu içerken de aynı şekilde sana yansıyor, biraz daha böyle burukluk, biraz daha böyle acılık vardır. Tat olarak gerçekten çok farklı oluyor. Sana göstermeme yetecek kadar çay topladım. Şimdi gidelim, beyaz çay kısımlarını ayıralım ve soldurma işlemine bir an önce geçelim. Evet. Bundan sonraki yapacağımız işlem çok basit. Sadece şu tepelerini, yanlış yere attım. Sadece şu tepelerini alacağız ve ayıracağız. Ayırırken bir noktaya dikkat edeceğiz. Böyle çekerek üstündeki tüylere ya da bedenine zarar vererek değil, tam dip kısmından tırnakla alarak. Bu işlem bence daha kolay. Çünkü oturduğun yerde bunun başlarını ayırıyorsun. Arazide bunu yaptığını düşün. Buradaki hızla oradaki hız aynı değil. Orada tak 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 kopartıyorsun. Alıyorsun, geliyorsun buraya, burada ayırıyorsun. Ve sonra 2 tane farklı çay türü yapabiliyorsun. Yani bence avantajlı. Bilmem sen ne düşünüyorsun? Bununla ilgili bütün araştırmalarımı yaptım. Böyle koparınca hani beyaz çayı toplamakta herhangi bir sıkıntı var mı diye. Yok, çünkü bitkiyi kopardıktan sonra hemen kendini savunmaya almıyor. Strese de girmiyor. Hala daha su varmış gibi bir süre devam ediyor. Devam ettiği sürece zaten yani yaşamaya devam ediyor, anlayacağın. Eğer bunu böyle bir şeye sıkıştırırsan edersen o zaman bozulmalar olabilir. Ama gördüğün gibi havalı bir şekilde aldım bunu. Getirdim. Şimdi ayıklıyorum. Daha sonra da soldurma işlemine geçeceğiz. Bu çayı pahalı yapan şey ise işte bu tepe başlarını böyle toplamak. Bir, zor, yani uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Ve günde belki de 1 kilo toplayabilir misin? Onu da emin değilim yani. Hani çok zorlaman gerekiyor belki. Bir de çaylığın olması lazım. Çay bahçenin olması lazım. Ya günde 1 kilo yaş olarak topladığını düşün. Onu kuruttuğun zaman da toplamda herhalde 350 gram 400 gram civarında bir çay elde edeceksin. Yani tahmini.
Evet. Bitti. Oh, Allah'ım nasıl güzel kokuyor bu. Allah'ım. Ah. Şimdi bunları güzelce seriyorum buna. İnce sereceğim ki soldurma işlemi biraz daha hızlı olsun ki bunu bir an önce yapayım, göstereyim sana. Bitki şu anda kurumayı tam olarak hissetmedi. Kurumayı hissetmediği için de strese girmiyor. Strese girmesi gerekiyor. Tat profilinin oluşması için de strese girmesi gerekiyor. İşte soldurma işleminde artık belli bir şeyden sonra diyor ki bana artık su gelmiyor. Isı da artmaya başladı. Ne olacak? Ben kurumaya gidiyorum herhalde diyor. Ve o kuruma sürecinde kendini korumaya başlıyor. İçindeki zenginliği korumaya çalışırken bazı hücresel parçalanmalar oluyor. Ve işte o parçalanmada içeride oluşan bazı tepkimeler bunun tat profilini oluşturuyor. Bundaki o tatlı, meyvemsi, o yumuşak aromanın oluştuğu aşama soldurma aşaması. O yüzden soldurma aşamasına dikkat edeceğiz. İlk olarak soldurma aşamasını yapacağız. Tabii bir de şöyle bir şey var. Şimdi çok az bir güneşe koyacağım bunu. Akşam güneşi zaten çok fazla bunu etkilemeyecektir. Hafiften akşam güneşinde duracak ve erken strese girmesini sağlayacağım. Ve stresi hissettiği gibi de direkt soğuma işlemini, yani tadın artması, aromalanması sürecine gireceğiz. Ama bunu tamamıyla güneşin altına bırakamam. Çünkü altına bırakırsam o stresi yaşadıktan sonra kurumaya doğru giderken yanma gerçekleşebilir. Şu anda daha tam kuruma şeyini hissetmiş değil bu bitki. O yüzden böyle bir 15-20 dakika, belki bir yarım saat güneşte tutacağım. O stresi yaşamasını, başlamasını istiyorum. Ondan sonra alıp gölgede soldurmaya başlayacağım. Solma işleminden sonra da kurutma işlemi var. Ona geçeceğiz. Bunu da normal oda sıcaklığında bir yere bırakacağım. Solduktan sonra zaten kıvırma işlemleri falan gösteririm sana. Zaten daha önce göstermiştim ama kısaca böyle bir tekrardan üstünden geçeriz. Güzel bir deneyim olacak. Beyaz çayı da göstermiş olacağım sana. Bakalım neler yaşayacağız. Bak, bu kadar çaydan şu kadarcık bir beyaz çay çıktı. Bunları bir tartalım mı ya? Bakalım ne kadar burada beyaz çay, yaş beyaz çay var ve bu yaş beyaz çay ne kadar kuru beyaz çaya dönüşecek. Evet, bak burada 21 gram beyaz çay var. Bakalım bu 21 gram beyaz çay ne kadar kuru beyaz çaya dönüşecek. Çayı da tarttım. Burada da 300 gram bir yeşil çayımız var. Şunu tartmışken şunu da merak ettim. Bu acaba kaç gram ya? Evet. 136 gram. Gayet güzel. Bir telefondan bile hafif. Soğuk siyah çay. Daha önce yeşil çay bölümünde soğuk yeşil çayı göstermiştim. Soğuk yeşil çay demleme yöntemini göstermiştim. Aynı şekilde siyah çayı da yapabileceğini göstermek istedim sana. Aynı şekilde beyaz çayı da, matchayı da, oolong hepsini yapabilirsin. Hepsini aynı şekilde soğuk demleme yapabilirsin. Soğuk demlemedeki aldığın aromalar çok başka oluyor. Kimisi yeşil çayın demlenmiş halini çok fazla sevmiyor. Şu soğuk çay demleme yöntemini denedikten sonra yeşil çayı da içmeye başladı. Eğer denemek istersen bunu da deneyebilirsin. Çok güzel bir şekilde bundan faydalanabilirsin. Bu da siyah çay yöntemi. Oo. Bunun şöyle bir özelliği var. Sıcak su değmediği için asiditesi düşük oluyor. Bu da tatlı notaları yakalamanı sağlıyor. Bunun için çok başka. Gerçekten. Eğer soğuk siyah çay denemediysen, soğuk yeşil çay denemediysen muhakkak dene. Beni anarsın. Nenemin dediği gibi. Bir şey der, tamam mı? Yap der bunu. Yap diyor, bak beni angarsın. Yani beni anarsın anlamında. Ona istinaden söyledim. Evet, bunu da göstermek istedim sana. Şu güzelliğe bak. Şu süzgecin güzelliğine bak. Daha ne olsun ya. Güneşin son demleri. Onu izleyerek şöyle günü bitirmek istiyorum. Çayım solmada. Çayımın solma aşaması bittikten sonra da kurutma aşamasına geçeceğiz.
Evet, beyaz çaylarım artık yeteri kadar soldu. Şimdi de kurutma işlemine geçeceğiz. Tüylerini görüyorsun değil mi? Nasıl güzel parlak parlak. Şöyle bir dedim ki buna bir şey yapmayacağım. Aynen böyle serili kalsın. Şöyle biraz daha geniş şey yapayım, onları yayayım iyicene. Bunu istersen fırında da yapabilirsin ama fırında çok düşük derecelerde, böyle 20-30 derecelerde kapağı açık bir şekilde yapabilirsin. Ya da kuzine yanıyordur, kuzinenin yanında bir yere koyabilirsin ama direkt olarak buna ısı değmemesi lazım çok yüksek bir şekilde. Normal oda sıcaklığında kurutabilirsen ya da göstereceğim şekilde güneşin altında da kurutabilirsin. Direkt olarak güneşi yememesi lazım. Çünkü bunu yakabilir, içindeki suyu yakabilir. Nasıl bir düşün biliyor musun? Ben daha önce hücre zarını göstermiştim. Yaprağın bir hücre zarı vardır diye. Şu anda bunun da bir hücre zarı var. Ve içinde de bir su var. Kapalı bir su ne olur? Isınır değil mi? Hatta çok yüksek sıcaklıklara da çıkabilir. Ne yapar bu da? Bu bitkinin içindeki hücre yapısını tamamıyla bozar. O yüzden yüksek sıcaklıklara çıkmaması gerekiyor. Direkt güneşi görmemesi lazım. Şöyle 2 katlı bir bezi de üstüne seriyorum. Ve bunu güneşin altına bırakıyorum. Evet, çaylarım kurudu. Sadece bir 3 ya da 4 saat sürdü kuruması. Öyle de bir güneş var. Burada siyah çayım var. Bunları toplayacağım birazdan. Hepsini bir araya getireceğim. Burada da yeşil çayım var. Bir de beyaz çay istediğim kıvama geldikten sonra güneşe koyabiliyorsun. O zaman içinde zaten su kalmadığı için çok fazla. Burada da devam edebiliyorsun. Şu anda kıtır kıtır diyebilirim sana. Bak şimdi. Bak. Duydun mu? Bak, kıtır kıtır kırılıyor. Yani eğilme bükülme yok. Beyaz çayım da hazır. Şimdi bunların hepsini bir araya toplayalım ve güzel bir demleme yapalım. Evet, çok güzel bir hikaye var burada. Şu yeşil yapraklar 3 tane farklı içilebilir çaya dönüştü. Beyaz çayımız ya da gümüş iğne. Dokunması o kadar güzel ki ipeksi bir dokunuşu var. Bir kumaş gibi sanki. Tüylerini görüyorsun değil mi? Muazzam. Burada mükemmel bir yeşil çay var. Öyle güzel kokuyor ki. Hele siyah çay var ya. Kokusuna müptela olursun. O içtiğin bildiğin siyah çayları unut. Bu bambaşka. Şunun güzelliğine bak. Şimdi bu çayları tatmadan önce son bir işlemimiz var. Şu beyaz çayları en azından bir tartmak istiyorum. 21 gram yaş beyaz çayımız vardı. Bakalım ondan kaç gram elde ettik. Beyaz çayımı tartıya aldım ve tartıda 6,2 gram. Yani 20 gram, 21 gram. Taze çayım vardı. Kuru hali ise 6 gram, 6,3 gram civarı. Yani %30 kadar bir çay elde etmiş oldum burada. Yani 100 kiloda 30 kilo çay elde etmiş oluyorsun. Bence güzel bir rakam. Peki 6,4 gram şu an bu çay ne kadar ediyor? Evet, şimdi çaylarımızı demleyebiliriz. Çok değişik bir an ya. Arkamda çay bahçesi. Önümde bu çay bahçesinden elde ettiğim, kendi yaptığım 3 farklı ürün. Çok güzel. Çok başka bir hissiyat ya. Elde olanı değerlendirmek işte. Bahsettiğim şey bu. Neyse, çok fazla uzatmayalım ve beyaz çaydan başlayalım. Bilmiyorum, beyaz çay dedik ama çok beyaz gözüküyor. Farkındayım. Su gibi gözüküyor. Şöyle bir, bilmiyorum bunun içinde nasıl gözükecek ama şöyle yapayım bir dakika. Böyle hafiften yeşile çalan ama çok uçuk bir yeşil. Çok hafif. Ya da sarımsı mı diyeyim sana. Renk bu renk. Zaten böyle olması gerekiyor. Evet, hadi içelim bakalım. Bismillah.
Demiştim ya, içimi böyle en yumuşak, en tatlı, nasıl diyeyim sana, bir çiçek sanki içiyorsun, böyle çiçeksi, meyve aromaları var gibi. Acayip bir şey ya. Yeşil çaylar arasında gerçekten çok fazla fark var. Çünkü bu ne kadar yumuşaksa yeşil çay da o kadar baskın bir aroma taşıyor. Bunda mesela burukluğu alacağım muhtemelen. Hafif de böyle bir acılık alabilirim. Çayın bir acılığı vardır. Aynen. Bak, burukluk hemen geldi. Ama bu da var ya, bu da aynı şekilde böyle çiçeksi notalar var bunda. Çok hafif böyle bir arka tarafta bir acılık da hissiyatı veriyor. Ama içebileceğin en güzel yeşil çay. Son olarak siyah çayımızı içelim. Şunun rengine bakar mısın ya? Şu güzelliğe, şu renge bakar mısın ya? Daha yeni yaptım ben. Normalde siyah çay, senin içtiğin siyah çay genelde en az 4 ay dinlenmesi gerekiyor ki genelde içtiğin senin belki de 6 aylık dinlenmiş çaylardır. 6 ay dinlendikten sonra hem tat olarak hem de renk olarak iyicene oturuyor. Şu anda bunu içersen muhtemelen yadırgarsın. Şöyle bir içeyim ben. Oo! Aroma nasıl? Böyle bir şey yok. Gerçekten içtiğin zaman yadırgarsın bunu. Çünkü o içtiğin siyah çay aromasını yakalamak istersin. Onu beklersin. Ama bu bambaşka bir şey. Tadı daha oturması gerekiyor. Dinlendikçe aromalar daha da netleşecek. Ama şu hali bile içilebilir. Ben taze çayı seviyorum. Her ne kadar son sürgün çay olsa da, yani 4. sürgün çay olsa da Mayıs kadar buruk değil. Ama yine bir burukluk var. Böyle tam damağında bir bağlayıcı etkisi var. Gayet güzel. Renk olarak müthiş ya. Çok böyle bir şey ya. Bu ne ya? Bu nedir ya? Şunların hepsini karıştırayım mı? Bakalım nasıl olacak. Biraz siyah çay, biraz yeşil çay. Yeni çay buldum. Ne olsun ismi? Beyah. Evet arkadaşlar, Beyah çay. Bakalım nasıl olmuş tadı. Çok enteresan. İçerken böyle yumuşak yakalıyor seni, tamam mı? Yumuşak geliyor, ondan sonra arkadan bir burukluk pat diye vuruyor. Değişik bir şey oldu. Yeni bir şey mi buldum ben ya? Evet, beyaz çayı da sana göstermiş oldum. Beyaz çay ya da gümüş iğne. Ya da benim söylemimle çayın mücevheri. Evet, son olarak şunu da söylemek istiyorum sana. Yeşil çayda bahsetmiştim. Yeşil çayı da beyaz çayı da 3 kere aynı şekilde demleyebilirsin. 80 ile 90 derece arasındaki sıcaklıktaki suya 5 dakika, 6 dakika ya da 7 dakika, ne kadar demlemek istiyorsun, ne kadar demli seviyorsan fark etmez. 3 kere demleyebilirsin her birini. 3 kere demledikten sonra bunu ziyan etmiyorsun. Eğer gerçekten faydalanmak istiyorsan bunu yiyebilirsin. Evet, bugünlük benden bu kadar. Gerçekten çaya doydum. Herhalde bugün bir daha çay içmem. Çünkü buram buram çay. Damağım, her yerim çay şu anda. Hala tat daha net bir şekilde duruyor. Dışarıda içtiğim çaylar böyle durmuyor. Gerçekten müthiş bir deneyimdi. Özellikle şu beyaz çayı sana gösterdiğim için çok memnunum. Herhangi bir sorun varsa yine yorum kısmına yazabilirsin. Eğer videoları beğeniyorsan beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Katıl kısmından da abone olarak destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıkla kal, hoşça kal. Bak, iyi siyah çayı posasından da anlayabilirsin. Posadaki renge bakar mısın? Bakır tonlarında. Çünkü sabahın erken saatlerinde bu bitki örtüsünün tamamı çiseyle kaplı. Yani gündüz buharlaşan o gündüz topraktan buharlaşan o, yani gündüz sıcaklaşan gündüz sıcakla buharlaşan o hava. Ne özelliği var biliyor musun? Sıcak değmediği için asiditesi 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 asidite
Asititesi. Asititesi çok asitide. Asidite. Asiditesi. Şimdi bunun özelliği ne biliyor musun? Buna sıcak su değmediği için asiditesi çok asidite diyemez mi bir adam ya? Nasıl demem lazım ya? Asidite. Asidite. Asiditedir, tamam mı? Asidite. Bunun nasıl asidite? Bunun asiditesi asiditesi. Ulan yıllardır şu kelimeyi söyleyemiyorum. Bunun asiditesi düşüktür. Heh, güzel söyleyebildim. Bunun şu özelliği var. Bunun şu özelliği. Bunun özelliği şu. Sıcak su değmediği için asiditesi asidik.